Herkese merhaba, ben Gül. Şeftalinin bol olduğu bu mevsimde bol bol alarak kış için saklayalım. Yumuşamış, olgunlaşmış olan şeftalileri ve sert olan şeftalileri ayıralım. Önce sert olan şeftaliden başlıyorum. Soyarak elma dilimi gibi dilimliyorum. Sert olan şeftaliler bu işlemde oldukça önemli. Kabuklarını soymasanız daha iyi olur. Ben çoğunlukla soymuyorum ama video amaçlı kabuğunu soydum. Kışın şeftali canım istediğinde kavanozların kapağını açarak çatalla bu şeftalileri alıyorum. Sert olduğu için kaynama esnasında parçalanmıyor. Salatalarda kullanıyorum ya da şeftali olarak yiyorum. Kavanozların kapaklarını kapatıyorum. Kapakları tek kullanımlık yapıyoruz. İkinci sefere çöpe atıyoruz. İki kez ters tarafa, bir kez de normal tarafa çevirerek kapağı sıkıca kapattım. Peki çekirdeklerini ve kabuklarını çöpe atıyor muyuz? Tabii ki hayır. Bunları küçük bir kasenin içerisinde alarak ve üzerine de su doldurarak kaynamaya bırakacağım. Kabuğun ve çekirdeğin çok güzel bir rengi var. Kaynama esnasında rengini suya verecek ve biz bu suyu kullanacağız. Kabuğun üzerine su doldurdum ve ocağa bırakıyorum. 5 dakika kadar kaynasın ve sonra soğumaya alalım. Olgunlaşmış olan şeftalilerimi dilimliyorum. Kabuklarını soyabilirsiniz ama ben soymamayı tercih ediyorum. Kabuklarının vitaminini de almak istiyorum. Bu yüzden çok güzel bir şekilde yıkadım ve kabuklarıyla birlikte parçalayarak tencereye doldurdum. Üzerine bir miktar toz şeker ekleyeceğim. Ben toz şeker eklemeden yapıyorum ama derseniz ki toz şekersiz marmelat mı olur? Tabii ki toz şekerimizi ekliyoruz. Bir su bardağı dolusu soğuk su ekledim ve ocağa bırakıyorum. Bu esnada çayımız da kaynıyor. 5 dakika sonra çayımızın altını kapatıyoruz. Marmelatın kapağını da kapatıp şimdi diğer işlemimize geçelim. Sert olan şeftalilerimle devam ediyorum. Kabuklarını soydum ve küçük küçük küp küp doğruyorum. Kabuklarını soymak zorunda değilsiniz. Kabuğuyla birlikte de yapabilirsiniz. Çok güzel yıkadıktan sonra sorun olmuyor. Küçük saklama kablarını alıyorum ve bunları derin dondurucuya göndereceğim. Bunlardan kışın meyve suları yapıyorum ya da pasta sosları da yapabilirsiniz. Ben pasta sosu da yapıyorum. Gayet güzel oluyor. Tek kullanımlık böyle dondurabiliyoruz. Sert olan şeftalilerimi yine küp küp doğradım ve tekrar şişelerime dolduracağım. Bunlardan komposto yapıyorum. Şeftalinin kompostosu çok güzel oluyor. Şişenin yarısına kadar şeftali dolduruyorum ve diğer yarısına da su dolduracağım. Üzerine bir miktar şeker ekliyoruz. Sizler damak tadınıza göre şeker ilavesi yapabilirsiniz. Ben çok fazla şeker kullanmadım ve şimdi en önemli noktaya geldik. Kabukları ve çekirdeği kaynatmıştık. Çok güzel bir su elde ettik. Bunu kompostoların üzerine boşaltıyorum. 3 kepçe birine, 3 kepçe de diğerine boşalttım. Üzerine normal su dolduracağım ve kapaklarını kapatacağım. Kompostonun rengi bu su sayesinde çok güzel oluyor. Dilerseniz kabuğunu soymadan yapın. Suyun rengi daha da güzel olur. Birer tane çekirdeğinden kavanozun içerisine eklerseniz yine suyun renginin güzel olduğunu göreceksiniz. Sıkıca kapaklarını kapatıyorum ve bir kenara alıyorum. Bunları kaynatacağım. Büyük bir tencerenin dibine bir kumaş parçası koyalım. Sarı bezlerden de olur. Şişelerimi bu şekilde ters çevirerek tencereye yerleştiriyorum. Şişelerin üzerini geçinceye kadar su dolduracağım ve ocağın üzerine alacağım. Kavanozlara doldurmuş olduğum bütün şeftalileri kaynatıyorum. Yani konserve yapıyoruz. Şişeler batıncaya kadar, üzerini geçinceye kadar su doldurdum ve ocağa bırakıyorum. Yarım saat 40 dakika kadar kaynatacağım ve soğumaya bırakacağım. Konserveler kaynarken ben marmelatımı yapmaya devam ediyorum. Bir miktar daha şeker ekledim ve blenderdan geçiriyorum.
Blender kabuklarını da parçalıyor ve içerisinde kabuklar gözükmüyor. Kabukların sayesinde rengi çok güzel oldu. Kabuğunu soyduğumuz zaman böyle güzel bir renk elde edemiyoruz. Bu nedenle kabuğunu soymamanızı tavsiye ediyorum. Marmelatı tekrar ocağın üzerine aldım. 5-10 dakika daha pişirdikten sonra kavanozlara dolduruyorum. Kullanmadığım böyle bir tavam vardı. Kavanozu içerisine aldım. Elim kavanozla temas etmediği için elim yanmadı. Böyle bir yöntemi size de tavsiye ediyorum. Kullanmadığınız tavaları böyle kullanın, elinizi yakmayın. Marmelatı doldurduğum kavanozları 4-5 dakika kadar kaynattım. Kapaklarını da kaynattım. Hijyen olması gerekiyor. Bu tarz kavanozlama işlemlerinde muhakkak kavanozları kaynatalım. Kapaklarını da kaynattıktan sonra sıkıca kapatalım. Kahvaltı için hazırladığım doğal marmelatım hazır. Şimdi en önemli işlemlerimden bir tanesine geçiyorum. Şeftalileri yine aldım. Bu sefer olgunlaşmış olanlarıyla işlemime devam ediyorum. Çekirdeklerini çıkartıyorum. Kabuklarını soymuyorum. Bunu kabuklarıyla birlikte yapıyoruz. Gelişigüzel dilimledim. Çok fazla özenmeye gerek yok. Bunları tencerede kaynatacağım. Tahmin edeceğiniz üzere bunu pestil yapıyorum. Pestil yaparken meyvelerin kabuklarını asla soymuyorum. Çünkü kabuklar çok güzel bir renk veriyor. Rengi çok tatlı oluyor. Az bir miktarda su ekledim ve karıştırıyorum. Dibine tutmaması için ara sıra karıştıralım. Az bir miktarda şeker ekliyorum. Çok fazla eklemiyorum. Ben meyve tadını seviyorum. Bu nedenle şekeri çok fazla eklemiyorum. Kısık ateşte yarım saat kadar pişirdim ve blenderdan geçirdim. İçerisine 2 yemek kaşığı dolusu susam ekliyorum. Dilerseniz ceviz, fındık gibi kuru yemişler de ekleyebilirsiniz. Şimdi yağlı kağıt serilmiş tepsilere bunu boşaltıyorum. Sıcakların 30 derecenin üzerinde olduğu bu günlerde meyve pestillerinden bol bol yapıyorum. 2 günde hemen kuruyor. Kuruma aşaması çok kısa oluyor. Bu yüzden pestil yapmanızı tavsiye ediyorum. Bütün meyvelerden yapabilirsiniz. 2 günün sonunda pestillerimi yağlı kağıtlardan çıkardım ve şekil veriyorum. Dilerseniz rulo şekli verebilirsiniz. Ben böyle üçgen yapmayı tercih ettim. Aralarına ceviz yerleştirebilirsiniz. Saklama kaplarına koyuyorum ve derin dondurucuda saklıyorum. Kurutma işlemini çok fazla yapmıyoruz. Yağlı kağıttan çıkıyorsa tamamdır. Çok fazla kuruduğunda yemesi çok zor olur. Bütün kavanozları yarım saat kadar kaynattım ve vakumladım. Şimdi çayıma geldi sıra. Çayımı hazırlayacağım. Rengin güzelliğine bakar mısınız? Süzdürerek bardaklara alıyorum. Ben bunu soğuduktan sonra içerisine de buz küpleri atarak içiyorum. Dilerseniz bunu sıcak olarak da çay olarak da içebilirsiniz. Videomun yavaş yavaş sonuna geldim. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve sosyal medyada paylaşmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere.